Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda Fransa'ya gideceğiz. Fransa Savunma Bakanlığı Türk savunma sanayisini incelemiş olduğu 65 sayfalık, yanlış duymadınız, tamı tamına 65 sayfalık bir rapor yayınladı. Sosyal medyada sabah saatlerinde bu rapor paylaşılmıştı ama raporun dili Fransızcaydı doğal olarak. Ben de sizler için raporun dilini elimden geldiğince yapay zeka kullanarak Türkçe'ye çevirdim. Ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte Fransa'nın yayınlamış olduğu rapora göz atacağız. Ama yani rapora ilk baktığımda gerçekten de şaştım kaldım. Çeviride ufak tefek sıkıntılar olabilir. Kusura bakmayın ama zaten ben sizlere olayları az buçuk kendimce aktarmaya çalışacağım. Evet kıymetli dostlar, Fransa Savunma Bakanlığı Türk savunma sanayisinin kapasitesi ve hedefleri üzerine 65 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda Türk drone endüstrisi ve teknolojik ekosistemi dünyadaki en hızlı gelişenlerden biri olup ülkenin daha geniş bir teknolojik bağımsızlık arzusuna dayanan hızlı bir gelişim göstermektedir ifadeleri yer almaktaydı. Rapor kıymetli dostlar öyle bir detaylı ki gerçekten de şimdi şaşıp kalacaksınız. İsterseniz başlayalım. Burada ilk olarak görmüş olacağınız üzere Türk savunma sanayisinin başındaki kişiler Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Yaşar Güler gösterilmekteydi. Devamında görmüş olacağınız üzere Türk savunma harcamaları 2003 yılından itibaren 2024 yılına kadar büyük bir artış zaten görülmekteydi. Fransızlar ben buraya mesela çok şaşırdım. Türk drone ekosistemini haritalandırmışlardı. Görmüş olacağınız üzere Haluk Görgün savunma sanayinin başındaki kişi olarak Fransızlar tarafından tanıtılmaktaydı. Farklı devlet kurumları ve hemen akabinde aşağı tarafta bulunan özel kurumlar da bu şekilde listelenmişti. Kısacası Türk savunma sanayisine giriş yapmadan önce Fransızlar böyle bir haritayla Fransız kamuoyunu bilgilendirmekteydi. Ayrıca şunu belirteyim, bu rapor büyük ölçüde Fransız Savunma Bakanlığı veya Fransız istihbaratı faydalansın diye yapılmıştı. Öyle kamuya açık bilgiler bu kadar detaylı paylaşılmaz. Temel yerlileştirme programları başlığı altında havacılık alanında milli muharip uçağımız Kaan, Anka ve Atak gösterilirken devamında fırkateynlerimiz de yine deniz alanındaki yerleştirme programlarında listelenmekteydi. Burada devlet sanayi ortaklığı, bu konu oldukça önemliydi. Özellikle de Fransızların bayağı bir dikkatini çekmişti. Devletin savunma sanayi firmalarına vermiş olduğu desteklerden bahsedilmekteydi. Kamunun finansman yoluyla nasıl savunma sanayi firmalarını özellikle de Ar-Ge'ye yönlendirdiğinden bahsetmektelerdi. Hemen devamında mesela etki alanına göre tercihli araçlar ve kaldıraçlar. Burada Türk savunma sanayi ürünlerinin özellikle de farklı kıtalardaki aktiviteleri ele alınmaktaydı. Mesela Afrika'da Türk savunma sanayisinin varlığını bu şekilde ele almışlardı. Türkler okul açıyorlar, üniversiteler açıyorlar. Devamında savunma güvenlik anlaşmaları derken savunma sanayi ürünlerini Afrika'ya mesela satıyorlar denilmekteydi. Asya kıtasında da yine benzer ifadeler kullanılmıştı. Afrika'daki Türk askeri varlığı. Burada Türkiye'nin askeri işbirliği anlaşması imzaladığı ülkeler haritada bu şekilde gösterilmekteydi. Türk insan hava araçlarını ithal eden ülkeler Afrika'da da yine harita üzerinde gösterilmişti. Şaka maka birazcık işin ciddiyetini görsel olunca anlıyoruz. Fransızlar boşuna bu mevzuya 65 sayfalık bir rapor hazırlamamış. Afrika'da belki de insan hava aracı satmadığımız ülke kalmamış. Fransızları özellikle de bu harita oldukça rahatsız etmekteydi. Türk Havacılık Uzay Sanayi, TUSAŞ ve Baykar ayrı bir başlıkta ele alınmıştı. Kendileri diyordu ki Türklerin havacılık macerasında iki farklı şirket var. Bunlardan bir tanesi TUSAŞ, diğeri ise Baykar denilmekteydi. Baykar'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la yakınlığı, Selçuk Bayraktar'ın damat oluşu falan filan. Buralara gelmektelerdi. Türk insansız hava araçlarının durumu. Burada sırayla Akıncı'yı ele almışlar. Aksungur, devamında Bayraktar TB2'ler, Anka S, Karayel, irili ufaklı tüm Türk insansız hava araçlarının özellikleri, hangi firma tarafından üretildiği falan filan bayağı detaylı bir şekilde ele almışlardı. Hemen devamında tabi özellikle insansız deniz araçları. Türkiye'nin son dönemde bu alanda da yoğun atılımları vardı. Fransızların dikkatinden kaçmamış. Burada da mesela Türkiye'nin yerli imkanlarıyla üretmiş olduğu insansız deniz araçları özellikleriyle listelenmekteydi. Mesela Marlin'imiz burada, Ulak var. Hemen alt kısmında ise Türk tersanelerinden bahsedilmekteydi ve farklı yapmış oldukları araç gereçler yine bu şekilde
şekilde tanıtılmaktaydı. Devamında insansız hava aracı mevzusu bir türlü Fransızlar için bitmedi. Raporda tekrardan bir Türk insansız hava araçlarına yer verdiler. Bu sefer birazcık daha gelişmiş sistemler. Bayraktar TB3, Kızıl Elmamız, Anka 3'ümüz bu şekilde Fransız raporlarında en ince ayrıntısına kadar yer almaktaydı. Akabinde mesela Anka'mızın üzerindeki bazı elektronik, aviyonik sistemler kim tarafından üretildi? Türkiye gerçekten de bunları kendisi üretti mi diye kendileri böyle sorgulamaktalardı. Devamında tekrardan insansız deniz araçlarımıza dönüş yapmaktaydı Fransızlar. Şu gerçek ki özellikle de Fransızlar insansız deniz aracı ve insansız hava aracı sistemlerinde Türkiye'ye çok büyük merak duymaktalar ki bu rapordaki büyük yoğunluk bu konuları içermekte. Hemen devamında Türkiye'nin yerli denizaltı programlarından bahsetmişler. TCG Anadolu'yu dahi adamlar detaylı bir şekilde böyle incelemişler. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkacağını belirtmişler ki geçtiğimiz gece hatırlanacağı üzere ilk alçak uçuşunu gerçekleştirmişti Bayraktar TB3'ümüz. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından toplam üretilen insansız hava araçları sayısı yazmaktaydı. Görmüş olacağınız üzere Fransız istihbaratına göre 350'den fazla Bayraktar TB2 şu vakte kadar ihraç edilmişti. Devamında Anka S-35'ten fazla, Akıncımız 20'den fazla ve son olarak da 11'den fazla Aksungur listede yer almaktaydı. Burada mesela Afrika ülkelerine Türk insansız hava araçlarının ihracat durumu ele alınmıştı. Hangi ülkeye kaç tane, hangi tür insansız hava aracı satıldı? Yine özellikle de Afrika dediğim gibi Fransızların odak noktası insansız hava aracı pazarında. Devamında işte Türklerin hani ben diyordum ya aslında elimizdeki insansız hava aracı ihracat gücü bir nebze de olsun bizim diplomatik gücümüz diye. Fransızlar da yine aynı konuya değinmişti. Diplomatik olarak genişleme aracı olarak Türkler dronlarını kullanıyorlar demişti. Katar'a, Irak'a, Kuveyt'e, Pakistan'a satılan insansız hava araçları da yine bu haritada bu şekilde ele alınmıştı. Yine Avrupa ülkelerine özellikle de Bayraktar TB2'nin satışı bu şekilde listelenmekteydi. Türk devletlerine de ayrı bir başlık açmıştı Fransız istihbaratı. Mesela Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan, Türkmenistan'a satılan insansız hava araçlarına da ayrı bir başlık açmıştı. Yani Türkiye Türk devletlerine de ayrı bir politika izliyor. Onlara ayrı bir önem veriyor ifadeleri yer almaktaydı. Bazı teknoloji merkezlerimizin stratejik bilgilerine de yer vermektelerdi. Mesela Türkiye'deki Baykar üretimi başlığı altında Baykar'ın tesislerine yer vermişlerdi. Burada gerçekten de hani kritik bilgiler yer almaktaydı. İşte Baykar'ın üretim kapasitesinden tutun ne kadar fabrikada açık alan var, kapalı alan var. Yani bu konuya dair tüm bilgilere yer vermişlerdi. Görmüş olacağınız üzere mesela Türk insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB2'nin etkisiz hale getirmiş olduğu araç gereçler. Yıl ve zaman, tarih, mekan belirtilerekten bu şekilde gösterilmişti. Hani rapor gerçekten de çok ama çok detaylıydı. Burada mesela işte şu vakte kadar Türk insansız hava araçları hangi operasyonlarda hangi operatörler tarafından kullanıldı. Bunlar da listelenmekteydi ve kaç tanesi düşürüldü. Mesela Ukrayna'da kendileri belirtmişler 24 tane düşürüldü Fransız istihbaratına göre ve Fransızların yayınlanan raporunun son kısmında kıymetli dostlar burası benim çok dikkatimi çekti. Baykar'ın üretim tesisi ve altyapıları bu şekilde uydu görüntüleri hani yani Fransızlar bu mevzuda titizlikle çalışmışlardı. Konumdaki şu harita işaretlendirmelerine bakar mısınız? Üzerine yani tek tek belirtmişler. İşte şurada üretim yapıyorlar. İşte şurada montaj, şurada test faaliyeti. Keşan'daki tesise kadar tutun. Yani tüm kritik bölgeleri bu şekilde konumdan Fransızlar bulmuşlardı. Yıllardır Türk savunma sanayisini takip ederim. Bu denli birlikte derli toplu bir rapora daha önce hiç rastlamadım. Raporu hep birlikte gördük. Kıymetli dostlar adamlar organizasyon şemasından tutun Türk savunma sanayinin başında kim yer alıyor, hangi firmalar öncü, hangi firmalar ne üretiyor en ince ayrıntısına kadar konumlarını dahi paylaşmışlar. Daha ne diyeyim sizlere adamlar konum üzerinde burada test faaliyeti gerçekleştirilir. Keşan'a dair yazıyorlar işte. Burada artık teslim öncesi son uçuşlar yapılır. Bayraktar TB3'te şu an burada. Kızıl Elma şurada. Adamlar yani diyorum ya bu işin arkasında öyle Fransa'nın işte gazetecileri, açık istihbaratçılar falan yok. Bizzat Fransız istihbaratı bu raporu hazırlamış. Adamlar tüm işi gücü bırakmış. 65 sayfalık bu rapor. Yani nereden baksanız en az hazırlanması en sıkı çalışmayla dahi 6 ay 1 sene sürer. Özellikle de diyorum ya Fransa'nın Afrika'daki o kaybetmiş olduğu hakimiyeti bu rapor hazırlamasına öncülük etmiş. Çünkü adamlar raporda sürekli Afrika'daki Türk insansız hava araçlarının varlığından bahsetmektelerdi. Kıymetli dostlar bu rapor yani uzun bir vadede şöyle
şöyle elimize detaylı bir şekilde alıp ince ince, hani ben şimdi sizlere raporu aktardım ama tabii ki de üstünkörü aktardım. Yoksa raporun hepsini detaylı bir şekilde aktaracak olsak eminim ki burada vaktimiz yetmez. Ondan dolayı raporun linkini, Türkçe'ye çevirmiş olduğum linkini aşağıya bırakacağım, yorum olarak sabitleyeceğim. Merak edenler varsa Fransızların Türk savunma sanayi raporunu aşağı kısımdan bakabilirler. Bu konuya dair yorumlarınızı da oldukça merak ediyorum. Aşağı kısımda yine görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden dikkat çekici, birbirinden önemli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Trump göreve geldi. Trump ne diyordu? Savaşı bitireceğim diyordu. Kıymetli dostlar, elimize gelen son bilgilere göre Trump Ukrayna-Rusya savaşını aynen şu şekilde bitirecekmiş. Görmüş olduğunuz harita Trump'ın önerdiği barış planının haritası. Rusya'nın ele geçirdiği topraklar Rusya'ya bırakılacak ancak Rusya'nın olduğu tanınmayacak. Kırmızı ile çizilen hat boyunca askerden arındırılmış tampon bölge oluşturulacak. Ukrayna önümüzdeki 20 sene boyunca NATO'ya giremeyecekmiş. Yani tabii ki de bunlar iddia ama özellikle de Trump'ın danışmanlarının zaten bu görüşe sahip olduğu, Trump başkan seçilmeden önce de bilinmekteydi. Bir tampon bölge oluşturulacak. Şimdiye kadar Rus askerler nereye aldıysa Kırım'la birlikte orayı kontrol edecekler. 20 yılda Ukrayna NATO'ya katılamayacak. Şimdi tampon bölge ifadesi oldukça önemli. Düşünün kıymetli dostlar, Trump önümüzdeki günlerde Putin'le bir araya geldi. Zaten dün işte Zelenski ile Elon Musk'la katılmış toplantıya bir araya gelmişti. Sizlere şunu soracağım. Kıymetli dostlar, Trump bu planı onayladı. Putin'den onaylandı. İşte Zelenski de hadi onayı verdi diyelim. Çünkü niye? Bazı yurt dışı kaynaklarında Zelenski'nin Ukrayna'dan kaçmaya dair planlar yaptığı falan filan yazılmaktaydı. Yani mevzu bayağı bir ciddi. Devamında o kırmızı hat, güvenli bölgede, o koridorda sizce kim duracak? Amerika mı duracak? Amerika'nın durmasına Ruslar zaten izin vermez ki Amerikalıların da ben geleceğini zaten düşünmüyorum. Kim duracak? Çin mi duracak? Çin'in gelmesine de Ukrayna, işte ABD izin vermez. Kuzey Kore zaten şu an savaşta bir taraf. O zaten duramaz. Yani benim aklıma geldi ama korktuğumuz şey mi veyahut da bilemiyorum. Yani büyük ihtimalle eğer ki bu plan gerçekleşirse ve koridor bölge oluşursa, oluşturulan o koridor bölgede Türk askerleri bulunabilir. Bizzat Türkiye kendi tek başına bulunmaz ama Birleşmiş Milletler misyonu adı altında aynı Afganistan'da olduğu gibi yani bulunabilir. Türk askerinin oradaki varlığı yani önümüzdeki dönemlerde bu plan gerçekleşirse muhtemel diyebilirsiniz. Birleşmiş Milletler madem bu kadar etkin, hani Rusya ile ABD'yi durdurabiliyor, Filistin neden işe yaramıyor? Söz konusu zaten Filistin olunca Birleşmiş Milletler, yani Antonio Guterres her gün zaten ağlanıp sızlanıp duruyor. Başka hiçbir işe, başka hiçbir halta yaradığı yok kendisinde ama Ukrayna-Rusya savaşında Birleşmiş Milletler tampon bölgede görev alabilir ve orada da Türk kuvvetleri olabilir. Bu da benim tahminimdir diyorum ve bugünkü videomuzu bitirmeden güzel bir haberi sizlere aktaracağım. Kıymetli dostlar, ne diyordum ya, Türkiye'nin yerli hava savunma sistemlerine dair güzel detaylı bir video yapacağım diye. Videomuzun sonuna geldik ve Allah izin verirse yarın 19.00'da akşam 7'de sizlerin karşısında olacak. Desteklerinizi lütfen eksik etmeyin. Çok güzel bir video oldu. Yarın inşallah görüşürüz diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.